Hep duyarız değil mi? Doğru kararlar soğukkanlılıktan gelir. Peki ya bu asırlardır inandığımız bu fikir tamamen yanlışsa? Antonio Damasio'nun Çığır Açan kitabı, Descartes'in yanılgısına dalarak aklımızın ve duygularımızın aslında nasıl ayrılmaz bir bütün olduğunu keşfedeceğiz. Hazır olun çünkü bu yolculuk düşünme şeklinizi kökünden değiştirebilir. İşte o meşhur tavsiye. Duygularını işe karıştırma, mantıklı ol. Küçüklüğümüzden beri beynimize kazınan bu fikir aslında bütün Batı düşüncesinin temel taşlarından biri. Ama bakın, nörobilimci Antonio Damasio da kariyerinin başında tam olarak bu öğütle yola çıkmış, sonrasında ise bütün kariyerini bu büyük miti yıkmaya adadı. Biz de şimdi onunla birlikte bu miti yıkacağız. Peki ya bu asırlık varsayım koskoca bir yanılgıysa, ya duygularımız mantığımızı bulandıran bir sis değil de ona yol gösteren bir pusulaysa, işte bu bölümde tam da bu kışkırtıcı sorunun peşine düşeceğiz. Yol haritamız da hazır. Önce şu meşhur soğukkanlı kafa mitini bir masaya yatıracağız. Sonra tıp tarihinin en tuhaf vakalarından biri olan Phineas Gage'in inanılmaz hikayesine dalacağız. Oradan saf aklın tek başına nasıl çuvalladığını görecek ve vücudumuzun o içgüdüsel hislerin sırrını çözeceğiz. En sonunda da her şeyin kaynağına, Descartes'in o meşhur yanılgısına inecek ve zihnin neden bedensiz olamayacağını göreceğiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız soğukkanlı kafa miti. Yani Damasio'nun yerle bir ettiği o eski fikir. Zihin ve beden tamamen ayrı dünyalardır. Bu fikir, sanki beynimizde camdan bir mantık kulesi varmış gibi düşünmemize neden oldu. Bu kulede saf akıl çalışır ve duygular, bu kutsal alana girmesi yasaklanmış davetsiz misafirler gibidir. Yüzyıllarca Batı felsefesi ve bilimi bu varsayım üzerine kuruldu. Şimdi sizi bu teoriyi temelinden sarsan hem de tamamen gerçek bir hikayeye götürüyorum. Beyin, kişilik ve mantık arasındaki o gizemli bağı ilk kez gözler önüne seren Phineas Gage vakasına. Ekranda gördüğünüz bu karşılaştırma Gage'in trajedisinin özeti. Düşünün, bir demiryolu işçisi korkunç bir kaza geçiriyor ve bir demir çubuk beyninin ön kısmını delip geçiyor. İnanılmaz ama Gage hayatta kalıyor. Ama nasıl biri olarak? Kazadan önce herkesin saygı duyduğu, dengeli, güvenilir biriyken, kazadan sonra dürtüsel, saygısız, geleceğini bir türlü planlayamayan birine dönüşüyor. Yakınlarının dediği gibi Gage artık Gage değildi. İşte bilim dünyasını yıllarca şaşkına çeviren soru da bu. Gage'in zekasında bir sorun yoktu. Konuşabiliyor, hatırlıyor, mantık testlerini bile geçiyordu. Ama doğru kararlar verme, sosyal bir varlık olarak yaşama yeteneğini tamamen kaybetmişti. Peki ama ne eksikti? Neyi kaybetmişti? Gage'in gizemini yıllar sonra Antonio Damasio'nun modern hastaları aydınlatacaktı. İşte şimdi saf aklın aslında tek başına ne kadar çaresiz kalabildiğini gösteren o modern kanıtlara bakıyoruz. Tanıştırayım, bu Elliot, Phineas Gage'in adeta modern bir versiyonu. Beyin tümörü ameliyatı sonrası duygularını hissetme yeteneğini neredeyse tamamen kaybetmişti. Zeka testlerinde bir dahi gibi çıkıyordu ama gerçek hayatta tam bir felaketti. Hangi kalemi kullanacağına karar vermesi bile saatler alıyordu. Mantık kusursuz işliyordu ama hayatı tam bir kaosa dönmüştü. İşte gizemin çözüldüğü nokta. Damasio hem Gage'in hem de Elliot'ın beyninde aynı bölgenin hasar gördüğünü fark etti. Ventromedial prefrontal cortex. Bu bölgeyi beynin mantık merkezleriyle duygu merkezleri arasındaki bir köprü gibi düşünebilirsiniz. Ve o köprü yıkıldığında mantık tek başına kalıyor ve hangi yöne gideceğini bilemiyor. Ve işte o devrim niteliğindeki keşif. Mantıksızlığın tek sebebi kontrolden çıkmış duygular değilmiş. Damasio'nun da dediği gibi duyguların yokluğu da en az aşırılığı kadar tehlikeli bir mantıksızlık kaynağı olabilirmiş. Yani akıllı olmak için duygusuz olmak değil, tam tersine doğru duygulara sahip olmak gerekiyormuş. Peki tamam. Duygular mantığımıza yardım ediyor, anladık. Ama bunu tam olarak nasıl yapıyor? İşte Damasio bu mekanizmayı somatik işaretleyici hipoteziyle açıklıyor. İsim biraz karmaşık gelebilir ama aslında hepimizin çok iyi bildiği bir şeyden bahsediyor. O meşhur içgüdüsel hislerimizden. Süreç aslında çok basit işliyor. Diyelim ki riskli bir iş teklifiyle karşı karşıyasınız. Siz daha artıları eksileri listelemeye başlamadan beyniniz olası senaryoları hızla canlandırır ve midenizde bir kasılma hissedersiniz. İşte o içinizdeki kötü his var ya, Damasio'nun somatik işaretleyici dediği şeyin ta kendisi. Vücudunuz o seçeneğin üzerine adeta kırmızı bir bayrak dikiyor ve size dikkat et diyor. Yani kısacası bu içgüdüsel hisler bizim zihinsel GPS'imiz gibi.
Bizi sonsuz seçenekler okyanusunda boğulmaktan kurtarıyorlar. Hangi yolların tehlikeli, hangilerinin güvenli olduğunu fısıldayarak mantığımızın işine inanılmaz derecede kolaylaştırıyorlar. Peki zihinle bedeni birbirinden ayıran bu devasa hata nereden çıktı? Şimdi her şeyin başladığı yere, felsefenin devlerinden birine, René Descartes'a ve kitabımıza adını veren o meşhur yanılgıya gidiyoruz. Felsefe tarihinin belki de en ünlü cümlesi. Düşünüyorum, öyleyse varım. Bu basit ama güçlü cümleyle Descartes, varoluşumuzun temelini saf düşünceye bağladı. Yani dedi ki, bizi biz yapan şey bedenimiz değil, düşünen zihnimizdir. Ve işte Damasio'nun işaret ettiği o büyük yanılgı tam olarak bu. Zihni içinde yaşadığı bedenden, o hisseden, nefes alan, acı çeken organizmadan koparıp atmak. Damasio'ya göre akıl, bedenden ayrı, bedenin içinde yaşayan bir hayalet değildir. Zihin, bedenin ta kendisidir. Artık finale yaklaşıyoruz. Peki tüm bunlar bizim için ne ifade ediyor? Zihnin bedenden ayrılamayacağını kabul etmek hayatımızda neyi değiştirir? Bu şu anlama geliyor. Zihin sadece kafatasımızın içindeki bir işlemciden ibaret değil. Zihin, beynin bütün vücudumuzla kurduğu o kesintisiz diyalogdan doğar. En parlak fikirlerimiz bile, en soyut düşüncelerimiz bile kalbimizin atışından, midemizin kasılmasından beslenir. Damasio'nun bu sözü her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, ruh beden aracılığıyla nefes alır. En soyut dediğimiz zihinsel acılar bile eninde sonunda bedenimizde, etimizde can bulur. Zihinsel ve fiziksel varlığımız asla ayrılamayacak bir bütündür. Ve işte bu yolculuk bizi şu temel soruyla baş başa bırakıyor. Eğer akıllı olmak için hissetmek zorundaysak, bu bilinç dediğimiz şeyin kendisi için ne anlama gelir? Belki de bilinç sadece düşünmek değil, aynı zamanda hissetmenin ta kendisidir. Düşünce dünyanızı sarsacak bu gibi fikirleri keşfetmeye devam etmek için Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın.